Ocağı Açık Unuttuk'tan herkese merhaba. Kanalımıza ve mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün birlikte spangile yapacağız. Yapımı son derece pratik. Tarife geçmeden önce ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmazsanız sevinirim. Hadi başlayalım. Evet, tatlımızı yapmaya başlıyoruz. Tenceremize 1 litre kadar sütümüzü aldık. Sütünüz yağlı olursa o kadar lezzetli olur. Şimdi sütümüzün içine 2 yemek kaşığı kakaomuzu ekliyoruz. Daha sonra yarım bardak buğday nişastamızı ekliyoruz. 1 bardak da şekerimizi ekliyoruz. Ve topaklanma yapmaması için güzelce hepsini karıştırıyoruz. Yapımı oldukça pratik. Yaklaşık 8-9 dakika içinde olacak. Spangileyi pudingden ayıran tek özellik birazcık daha sıvı olması. Puding birazcık daha koyu kıvamlıdır. Hatta spangilenin Türkçe karşılığı İngiliz çorbasıymış. Ben ilk duyduğumda çok şaşırmıştım. Tatlımız pişene kadar sürekli karıştıracağız. Karıştırmayı kesinlikle bırakmıyoruz. Kimileri bunun içine 2 adet kadar yumurta da koyuyor. Yumurtanın sarısını koyuyor daha doğrusu, ama ben o yumurta kokusunu hiç sevmiyorum bu tarz tatların içinde. Ne yaparsak yapalım ben o kokuyu aldığım için yumurta kullanmıyorum. Ama siz kullanmak istiyorsanız bu verdiğim ölçülere 2 adet de yumurta sarısı ekleyebilirsiniz. Evet, tatlımız yavaş yavaş koyulaşmaya başladı. Güzel bir spangile yapmak için dikkat etmeniz gereken tek şey sütünüzün yağlı olması, kakaonuzun kaliteli olması, çikolatanızın da aynı şekilde. Ve bitter çikolata kullanırsanız daha lezzetli olur. Bir de dediğim gibi kıvamını böyle çok koyu bir kıvam haline getirmeyeceğiz. Puding yapmıyoruz çünkü. Evet, spangilemiz oldu. Gördüğünüz gibi oldukça sıvı kıvamda. Hani puding gibi böyle koyu bir kıvamda değil. Şimdi altını kapatacağız. Bir su bardağından biraz az, yani 2 parmak eksik damla çikolatamızı ekliyoruz. Daha sonra eriyene kadar güzelce karıştırıyoruz. Tabii ocağımız kapalı bir şekildeyken. Bu tarz bir yumurta çırpıcısıyla bu tatlıyı yaparsanız topaklanma gibi derdiniz hiçbir zaman olmaz. Elemenize bile gerek yok. Evet, çikolatamız eridi. Şimdi diğer işlemlerimizi yapabiliriz. Evet, tatlımız piştiğine göre artık tabanını hazırlamaya başlayabiliriz. İster kek ister brownie kullanabilirsiniz. Şu şekilde elinizle parçalayarak dibine yerleştiriyoruz. Bu evde kalmış bayat keklerinizi de kullanabilirsiniz. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Aslında spangile ile profiterolün sosu hemen hemen aynı. Bir tek bu alt tabanları farklı. İçine koyduktan sonra keklerimizi şöyle bir çay bardağıyla güzelce bastırıyoruz ki spangilemizi döktüğümüz zaman kekimiz yukarı çıkma yapmasın. Yani alt taban altta, üst taban üstte kalmış olsun. Bu arada keklerimizi böyle yerleştirirken de arada spangilemizi mutlaka karıştırmayı unutmuyoruz ki kaymaklanma yapmaması için. Ara ara dönüp onu da yanınızda bulundurursanız, karıştırırsanız gayet güzel olur. Evet, keklerimizi de yerleştirdiğimize göre artık tatlımızı pay edebiliriz.
Evet, tatlılarımızı servis ettik. Şimdi istediğimiz gibi üzerini süsleyebiliriz. İsterseniz çikolata da rendeleyebilirsiniz. Ben bugün Antep fıstıklı beyaz çikolata rendeleyeceğim. Direkt Antep fıstığı da koyabilirsiniz ya da koyu renkli çikolata da rendeleyebilirsiniz. Bu tamamen tercihe kalmış. Çikolatanızı rendelemeden önce buzlukta bekletin mutlaka. Donsun ki rendelemesi daha kolay olsun. Spangenizin olup olmadığını, yani kıvamının tam anlamıyla olup olmadığını anlamanız için şöyle sallanması gerekiyor. Eğer böyle sallanıyorsa bu tamamıyla olmuş bir tatlıdır. Şimdi soğuduktan sonra buzdolabında dinlendirip daha sonra afiyetle tüketebiliriz. Ocağa açık unutuk olarak bir tarifin daha sonuna geldik. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve bildirimleri açmayı unutmazsanız sevinirim. Bir dahaki tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.